What the fuck? Evet, Batman Arkham City'nin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. İlk bölümde bu alana kadar gelmiştik. Harley'i kovalıyorduk. Aslında temel hedefimiz Joker'di. Ardından Harley araya girdi. Sonra da bir doktorun aslında rehin tutulduğunu, esir tutulduğunu görmüştük. Önce doktoru kurtaracağız. Sonrasında Harley veya Joker. Artık oyun bizi nereye yönlendirirse. No, doğru gitmiyorum. Aslına bakarsan şeyden çıkmamız lazım. Sanırım yukarıdan çıkacağız biz. Evet. Izgaralardan yukarı geri çıkalım. Aynen. Şu an alamadığın ödülleri haritaya eklemek için tara. Okey. X ile basılı tutup hedef bulunamadı diyor ama şu an için bunu açamıyoruz. Anladım, okey. They've got that doorway covered. I need to find a different way to get past Joker's men. Niye buradan geçemiyor muyum? Going through this door would be suicide. Büyük ihtimalle burada bu fight'i başlatmanın daha gizli, daha sessiz yolları var ama şu an oyuna yeni başladığım için adapte olamıyorum. Ben buradan direkt Kurtlar Vadisi modelinde cam çerçeve indirerek dalacağım. Yemin ediyorum Memati gibi girdik. Şimdi sana geleceğim dostum. Duman Peret'i bırakınca tabii beni gözden kaybettin. Seni de şurutlayacağım şimdi. Büyük ihtimalle bu bölümü geçmenin doğru yolu bu değildi ama bayağı bildiğin silahlı adamların önüne atladık yani. Neyse. Bir şekilde geçmiş olduk. Çok iyi.
Ya sanırım ben yine normal yolların dışında yöntemlerle geçmeye çalışıyorum bu bölümü ya da henüz oyunda açılmayan özellikleri kullanarak ilerleyebileceğimiz yollardan gitmeye çalışıyorum. 1-2 gün ara verince ısınmak biraz uzun sürüyor oyuna. Hemen geri dönelim. Büyük ihtimalle arkadaki odada farklı bir yol var. Şuradaki bulmaca parçasını alalım. Tabii doğru aracı kullanarak. Hayvan gibi kapı var burada. Bunu görmemişim ya. Bu bölgede bir doktor tuttuklarını, doktor rehin aldıklarını görmüştük. O yüzden öncelikli hedefimiz doktoru kurtarmak olacak. Burada 2 tane dışarıda silahlı personel var. 2 tane de içeride doktorun yanında var sanırım. Keep talking, Harley. When Jay's back, he'll trade you in for a new model. Bir hareket esnasında farklı bir yere atlayabilmek, sıçrayabilmek çok iyi olmuş. İlk oyunda yoktu o aslında. Animasyon kesemiyorduk yarıda. Aha, içerideki adamlardan birisi dışarı çıkacak. Onu dışarıda şuruplarım. Daha rahat olur. Eğer yukarıya gelecek olursa köşede saklanarak beni tespit etmeden onu indirebilirim. Geçtiğimiz bölümde Batman'in yeni özelliklerini okumuştuk. Bu özelliklerden bir tanesi düşman bizi fark etmeden köşede saklanarak onu egale etmek üzerineydi. Harika. Şurada bir havalandırma var. Ne? Kim buldu beni? Nasıl? Doktor, bir saniye. Bayağı Assassin's Creed'e döndü bu oyun ya.
Doktoru kurtaralım. Can you stand? Give me a second. What's wrong with these people? That crazy woman thinks I can fix the Joker. What's wrong with him? There's something in his blood. Some kind of toxin. It's killing Joker'ın him. nesi mi var? He blames something called Titan. Titan? Yeah. Do you know what he's talking about? He kept going on about his last laugh. Doc. Isn't that information supposed to be confidential? What's happening? How does she know what we're saying? Get that door sealed up nice and tight, boys. We don't want that vermin escaping, do we? At least they won't be getting in. Hayda. We're safe, right? Wait here, Doctor. What the hell are you doing? I need to get out of here. Someone needs to stop Joker. Stay here. You'll be safe. You sure? If you hear anyone coming, hide. I'll be back. Elektrikli kumanda topu yüksek akımda elektrik üreterek jeneratörlere ve elektromıknatıslara güç sağlar. Düşmanlara ateşlenerek ölümcül olmayan çevresel bir elektrik şoku oluşturabilir diyor. Wow. İlk oyunda olmayan silahlardan birisi. Joker'in yükleme bölümündeki ofisine gir diye yeni bir hedef geldi bize. Sanırım şuradan çıkacağız. Şu taraftan çıkacağız. Ta diğer tarafta. Okey. Bunu bir denemek isterim. Quinn slowed me down. I need to get back after Joker. Şunlar çok iyi ya. Mouse wheel tuşuna basınca I should head back to the loading bay. It's the only route to Joker. buna basınca aradaki farkı anlayamadım ama oyunu daha önce oynayanlar şu an çıldırıyorlar değil mi? Kafalarını duvara vurarak nasıl anlayamazsın, ne kadar karmaşık olabilir ki falan diyorlar büyük ihtimalle ama biraz zaman verin, şurutlayacağım bu oyunu. Quinn slowed me down. I need to get back after Joker. Daha fazla itmiyor ama değil mi? Okay, anladım. Şu an yine belli ki oyunun ana hikayesine devam edemeyeceğim bir bölgede ben yine cebelleşiyorum. Farklı bir yerden devam etmem gerekiyor. Geri döneceğim o yüzden. Şu kapıyı açabiliyorduk bununla. İlk oyunda da var olan bir şeydi bu. Aslında ana hikayede ilerledikçe yeni silahlar ve özellikler kazanıyorduk Batman karakterine ve bu silah ve özellikler yalnızca savaş esnasında dövüşlerde kullanmak için değil, belirli hedeflere ulaşmak için içinde bulunduğumuz labirentte farklı yollar açabilmek, kendimize alternatif çözümler üretebilmek için kullanılıyordu. Bayağı çeşitli yol açabilecek bir silah bu. Aslında şu kapıların üzerindeki elektronik aksamların ne işe yaradığını anlayamamıştım. Büyük ihtimalle patlatacağız, ileride açılacak yeteneklerle savaşlarda kendimize dövüş esnasında avantaj sağlayabilmeye yarıyor diye düşünüyordum. Ama tamamen hemen altındaki mekanizmayı hareket ettirmek içinmiş. Kapının korunağı yani bir nevi.
4-4 ile çok iyi. Bayağı avantaj sağlıyor bu yan araçlar, ek araçlar. Sadece ilk oyunda Q ile kullandığımız veteranga artık 1 ile kullanabiliyoruz. Bir şeylere, kısa yollara bir alışmam gerekiyor. Evet, seviye atladık. Bu özel dövüş hareketi etrafındaki düşmanlara saldırarak onların dikkatini dağıtan bir yarasa sürüsü çağırır. En iyi etkiye ulaşmak için saldırgan grubun ortasında bu özelliği kullanarak hasar alan düşman sayısını azami düzeye çıkartabilirsin. Bu özel combo hareketi combo puanı 8 veya daha fazla iken kullanılabilir. Kritik vuruşlar, bu pasif bir yetenek sanırım. Başarılı kritik vuruş mükemmel bir dövüş zamanlamasını yıkıcı bir güçle ödüllendirir. Amaç önceki hareketi biter bitmez ikinci bir saldırı gerçekleştirmektir. Ancak tuşa çok erken veya ard arda basacak olursan kritik vuruş gerçekleştiremezsin. Ayrıca iyi zamanlanmış bu vuruşlar her bir vuruşta kombonu 2 oranında artırır. Bu da özel combo hareketinin daha hızlı etkinleşmesine olanak tanırmış. Kritik vuruşları alalım. Hasar artırması iyi oluyor. Sürpriz hasarlar çıkınca daha erken bitiyor. Savaşlar daha erken bitebiliyor. Burayı artık açamıyoruz. Evet. Nereye gideceğiz biz? Reviri burada geri. Hala. 9 saat içinde başlayacak. How did you get out of the smelting chamber, B-Man? What did you build? Tell me, tell me! Harley, get back in here. I think I'm dying. Now see what you've done? Scram, B-Man! Coming, Mr. J! Neden atlayamıyoruz ki oraya, yani konuşma esnasında? Neden olabilir? Yani oyun yapımcıları bunu düşünmediler mi? Pek zeki biz miyiz yani oyunu oynayan kişiler olarak? I need to get into Joker's office first. Peki Joker'in ofisine nasıl gireceğim? Benim için kritik soru bu. Yine bakmam ve odaklanmam gereken nokta dışında her yere bakıyorum, değil mi? Kesin oyunu daha önce oynayanlar şu an kahkaha atıyorlar. Ya da sinir krizi geçiriyorlar. Şimdi öncelikle bunu çekmem lazım. Sonra da itmem lazım. Tamam. Şimdi anladım. IQ'm vasat düzeye yükseldiğinde ben.
Yeterince yükselmemiş demek ki. What's wrong with you, He-Man? Come into Mr. J's home and start smashing it to pieces. Don't you know he's sick? Oh, Right? güzel. Meet Mr. Hammer. He's gonna teach you some manners. Bay Çekiç mi? Bu beyefendinin lakabı ve durumu arasındaki benzerlik hakkında espri yapmayacağım. If he gets up, I'm gonna knock you boys down. Permanently. You're gonna die. You're not going to reach the Joker. I will stop you. There's no place to hide, B-Man. My boys will find you and beat the living crap out of you. Arkham City is gonna be. Wow. Bu çok iyiydi. Harley bebeğim niye ağlıyorsun ya? Ne oldu? Why? Hayır canım, mümkün değil. Bir piçlik yapıyorlar yine kesin. Get out of my way. Ölemez. Leave us alone, B-Man. Kapatırım oyunu, keyif almam ki. Just leave me with him. I said move. Biraz beyefendi ol ya Batman. This is all Ne your kütük çıktın ya sen. You've hounded him for years, beat him to a pulp, and for what? Why are you so mean? Geldi adamım. Çok iyi. You fell for the old fake Joker gag, Batman. Batter up. Sounds like the detective will be busy with the Joker for a while. Good. Gives this kitten some time to play. So what next? Help tall, brooding, and handsome? Or help myself do all the loot Professor Strange has locked up in that vault of his? I know. Difficult choice, right? What will it be? Find Croc and have him rip a hole into the vault? Ask Penguin for some explosives? Not my style. I always prefer a woman's touch in these situations. Stay where you are, Ivy. I'm coming to get you. Kayıt esnasında oyun crash verdi. Umarım bir önceki kayıt çöpe gitmemiştir. Kedi kadın sahnesinde kalmıştık. Oradan devam edelim. Aslında oyunu bayağı çift karakterle oynuyoruz ya. Çok iyi. Arkham şehri tüm Gotham şehrindeki en azılı suçluların evi olmuştur. Ne zaman şüpheli bir olay çıksa, Batcomputer haritaya otomatik olarak olayın cereyan ettiği bölgeyi işaretler. Süper suçluların faaliyetlerini açığa çıkarmak için bu olayları soruşturman gerekiyor. Yan görevlere referans veriyor burada. Aa, çok iyi. Kontrolleri tam olarak Batman gibi değil. Bayağı ayrı mekanik geliştirmişler bu karaktere. Harika. Harika.
Sanırım çok geç. Sol üstte çok geç adında bir şey bildirim çıkıyor. Sanırım bir zamanlaması var bunun. Doğru zamanda doğru kombinasyonu yapmak gerekiyor. Kusursuz. Çok geç. Şimdi bir önceki oyundan da tanıdığımız ve benim çok hoşuma giden Ivy karakterine de burada bolca referans var bu sahnenin başında. Belli ki bu oyunda da Ivy karakterini göreceğiz. Bitkilerle arası iyi olan çok enteresan bir karakterdi. Bu iki hırçın karakterin karşılaşması bence çok hoş olacak. Ama öncesinde Catwoman'ın alması gereken bazı eşyaları var. O yüzden evine gelmemiz gerekiyordu. Böyle bir yan görev çıkmıştı. Şimdi onu yapacağız. Abi bu karakter Batman'den daha keyifli olabilir mi bu arada? Çok iyi değil mi? Kesinlikle Batman'den çok daha keyifli olduğunu söyleyebilirim. Sadece bitirici vuruş animasyonları biraz yavaş. Çok iyi. İnanılmaz hareketli bir karakter. Kullanması, oynaması çok keyifli. Bir şey soracağım. Siz buraya nasıl girmiştiniz? Abi çok iyi ya. Kadın çok elastik. Evet. Kesinlikle son vuruş animasyonu çok yavaş ilerliyor. Oh my God. Çok iyi. Abi bu karakterin başlı başına bir oyunu var mı acaba ya? Ben bilmiyorum ama. Buna bir bakınacağım. Açık konuşayım, Batman'den daha keyifli bu karakteri oynamak. Benim için öyle oldu. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Sanırım şuradan girmem gerekiyor. No, giremiyoruz. Büyük ihtimalle yine benim nereden ilerleyeceğimizi bir türlü bulamayacağım birkaç dakikalık sıkıcı seansa başlıyoruz. Evet, tam olarak burada görünüyor görev. Ama nerede? Şu arkada birkaç küçük yapı var. Burada olabilir mi?
Catwoman gibi bir karakterin burada yaşadığını düşünmüyorum. Burada birisi var. Saldırgan değil. Komşu. Karşıda bulmacalar var. Bir de haritaya bakalım. Arkamızda kalıyor. Bu binada kalıyormuş. Tamam. Ama bu binanın neresinde? Şu altındaki yer... Evet, şu an tam bulunduğum yer karşısı değildir diye düşünüyorum ama bir bakacağım. Şu binada küçük bir giriş var alttan ama yok, orası çok uzakta kalıyor. Haritada gösterilen noktaya en azından çok uzakta kalıyor. Tabii ya. Kedi var burada. It's good to be home. Nihayet bulabildim ya. Abi ne kadar uzun sürdü benim bulmam bunu. Düşmanların fark etmeyeceği türden tuzaklar bırakan bir silahtır. Dikenli demirlerin üzerine basan herkes takılarak yere yığılır. Çok iyi. Düşmanları yeri sermek için kullanılan atış özelliği olan bir silah, dövüş sırasında kombonu kaybetmeden 3 tane hızlı bomba fırlatmak için çabuk atış kontrollerini kullan. Okay, Selena, time to find Ivy. Let's hope she's forgiven me. Of course she has. She wouldn't hold a grudge. Abi bu karaktere daha bir özenilmiş ya. Ya da bilmiyorum, ilk oyundan Batman'in aslında... Yok, Batman'e de bayağı özenilmiş ama çok orijinal bir karakter olmuş. Aslına bakarsanız Batman'in yancısı. Ana oyunun dışında oyuna dahil edilmiş bir eklenti gibi bu karakter, fakat üstünkörü dahil edilmemiş. Dünyaya bayağı adapte olmuş bir karakter. Bilmiyorum, ben DC çizgi romanlarını veya Batman'i çok fazla takip etmiyorum. Büyük ihtimalle lore'da var olan bir karakter ve benim bu kadar şaşırmam biraz saçma olabilir. Ama bilmeyen, dışarıdan bakan birisi olarak bana biraz enteresan geldi. İyi anlamda söylüyorum bu arada, olumlu anlamda söylüyorum. Yani oyunun ismini taşıyan karakterin dışında hikayeye yardımcı olması ve hikayeyi genişletmesi, daha geniş açıdan oyunu izlememizi sağlayan bir karaktere bile bu kadar zaman ayırmaları ve geliştirmeleri çok etkileyici. Batman'in ilk oyununu yıllar önce oynamıştım ama bu oyunu daha önce hiç oynamadım. İlk defa oynuyorum. O yüzden biraz şaşırdım. Ve şu spy moda geçerken çömelmesi, kedi gibi hareket etmesi gizlice, karaktere bayağı uğraşılmış. Tabii ben becerebilirsem çok daha etkileyici olacak. What's Catwoman doing here? Sanki hasarı Batman'den daha mı yüksek karakterin? 3 vuruşta indiriyor. Out of nowhere, took out everyone in the court. At least the kitty cat got off. He saved her too, and took out the boss. So
So what now? Batman and Catwoman are free, Two-Face is strung up, and we're stuck out here in... Catwoman, she's here! Biraz alışmam lazım ama bazı kontrollerini. Over here! You ain't getting past me, cat! Karakteri öğrenene kadar böyle saçmalayacağım. Biraz idare edeceksiniz. Öğrendikten sonra akacaktır. Oy, hatunun hareketlere bak ya. Ne kadar estetik. Bayağı alıştık. Madem Catwoman'la kazandık bu yeni level'ı, Catwoman'a harcayalım. Balistik zırh, dövüş zırhı, özel combo kamçı darbeleri, özel combo kamçı çelmesi. Bu özel dövüş hareketi etrafındaki tüm düşmanlara çelme takar, büyük düşman gruplarının içine düştüğünde çok yardımcıdır. Ayrıca saldıran düşman sayısını azaltarak eğer etrafındaki düşman sayısı düşükse yerde halletmeyi kullanmaya olanak sağlar. Bu özel combo hareketi combo puanı 8 veya daha fazla iken kullanılabilir. Uzun dövüşler ve kalabalık düşmanların olduğu yoğun noktalar için 10 numara belli ki. Bu acımasız özel dövüş hareketi her yöne seri kamçı darbeleri vurarak kamçının menzilindeki bütün düşmanlara hasar verir. En iyi sonucu elde etmek için hareketi uygulamadan önce bir grup düşmanın merkezinde bulun. Bu özel combo hareketi. Bu daha düşman grubunun içerisine girip eğer 8 combo puanım varsa orada patlamak için, yüksek hasar vermek için çok daha mantıklı gibi geldi bana. Olmuyor. Sadece denedim. Sokaktaki çeteler ne kadar konuşuyor ya. Aşırı gevezeler. Bu arada belki de oyunun işleyişi, ilerleyişi hakkında tüyo da veriyorlar. Bunların sohbetlerinden aslında birçok şey çıkarılabilir ama hiç öyle bir enerjim yok. Yani 9-6 mesaiden sonra çekilecek dert değil bu. Bu yeni aldığımız yeteneği nasıl kullanacağız biz? R. Anladım. Aa, burası Ivy'nin mekanı. Bu arada bilmiyorum siz fark ediyor musunuz da ben oynarken çok fark ediyorum. Kamera hareketleri karakterle özdeşleştirilmiş durumda. Yani Batman'deki kamera animasyonları ve hareketleri dönüşlerde, atlayışlarda, ani hareketlerde Catwoman'dan daha farklı.
Catwoman'ın bu hareketlerindeki, animasyonlarındaki estetik yapı aslında kameranın dönüşlerine, kamera hareketlerine de yansıtılmış. Bu iyi hissettiriyor, farklı hissettiriyor. Farklı bir karakter oynamanın dışında bazen farklı bir oyun oynuyormuşsun hissi verdiği oluyor. Animasyonlar çok yavaş ya. Bunların biraz daha hızlı olması lazım. Öldürme animasyonlarından bahsediyorum. Yani o son vuruş animasyonlarını bir yarıda kesemiyoruz. İki aşırı yavaş ilerlediği için en azından Catwoman'da çok dezavantajlı ve saldırıya açık pozisyonda kalıyoruz. İşte bu da bu karakterin eksi yönü. Yani oynanışı falan çok keyifli ama işte avantajlarının yanında dezavantajları da var. Ufak tefek. Daha iyi yapmış ya bu haliyle aslında oyunu. Hello? Ivy? You here? You shouldn't have come here. Oh, come on. You're not seriously going to hold that against me forever, are you? You killed them all. They were just flowers, Ivy. I'll buy you some new ones. I know a place that... Come on, Red. Can't we just... Oh, for the love of... Hey, Pammy, here's an idea. If you want a boyfriend, how about trying the dating route? What's this voodoo crap? You can't outrun nature, Selena. My spores will fill your lungs and kill you from You done, Red? Do you really think you can beat Mother Nature? A billion microorganisms will enter your bloodstream. Spores will grow, replacing the blood in your veins. And when I'm done, your flesh will be replaced with blood. Are we done yet, Ivy? I just want to talk, that's all. If you're still breathing, it's not over. Bayağı She's katman consistent, katman I'll give her that. zindan inşa etmişler Ivy için. Çok iyi. Ya bunlar aslında çok güzel şeyler, artık göremediğimiz şeyler. Bak yani hikayenin akışında yer alan bir karaktere özel bir resmen istasyon kurmuşlar. Durak durak uğruyorsun ve her farklı karakterde farklı bir zindan, farklı bir yapı görüyorsun ve çok iyi, çok etkileyici. Look, Red, I just need your help. Never. Not again. You've got some nerve, Selena. Çılgın ikiliye geri döndük.
Ya bak karakter değiştirirken loading'e girmiyor ya. Bu müthiş bir şey. But I want to know who he is, sweetie. No one's who you think they are, my dear. Why spoil the fun? It was all a lie. There's nothing wrong with you. Nice of you to say, but you of all people should know there's plenty wrong with me. Take my blood, for example. I wish somebody would. This stuff is killing me. Why should I care? Because now there's a teeny little bit of me in you too. That's... Oh, come on. Don't tell me it's not what you've always wanted. Look, we're running out of time. I need your help. I nearly had a cure. It was so close, and then it was taken from me. So we both die. I'm fine with that. Are you? Imagine sucking down that last breath knowing that Gotham is doing the same. What are you talking about? Oh, didn't I say? I've spent weeks shipping samples of my blood to emergency rooms all over the city. So that's Protocol 10. Poison Gotham. I expected more. Protocol 10? Never heard of it. Hold tight. I'll be in touch! Abi çok eğlenceli ya Harley ile Joker aslında. I'm listening. Is someone feeling a little down? What do you want? Oh, Bat, cheer up. It won't kill you. Oops. Where is the cure? Who has it? I had our cold-hearted friend Mr. Freeze making it, but he's gone dark on me. I'll find him. I bet you. Batman hiç katlanamıyor ya Joker'le konuşmaya. Sadece dövüş. Joker'le dövüşmek onun için keyifli oluyor bence. Joker's poisoned me. He may have poisoned Gotham too. Mr. Freeze has the only cure. What are you waiting for then? He's in Arkham City. Find him. If only it was that simple. He'll be somewhere cold. He needs to be kept at sub-zero temperatures to survive. I don't wish to worry you, but it is the middle of winter out there. I noticed. I've calibrated the cowl to track heat signatures. I'll find the coldest point in Arkham City. Arkham şehrinin en soğuk noktasını bul. İklim ölçümlendi. Eksi 1596 santigrat derece. Buz adamın yerini belirleyip tedaviyi geri al. Aa okey tamam. Anladım. Ya yine günümüz oyunlarında kör göze parmak gösterilen görevlerin dışında bir görev. İlk bölümde de buna benzer bir görev vardı. O mesafe ölçüyordu tamamen. Bu da sıcaklık ölçüyor. Bu şekilde ilerleyerek doğru yöne giderek hedef noktayı bulacağız. Haritadan bize göstermiyor. Biz kendimiz bu şekilde bulacağız. Tamamdır. İkinci bölümü burada bitirelim. İkinci bölümde burada tamamlansın. Aslında ilk bölümde oynadığım Batman katman katman açılarak ilerliyor. Batman oyunu katman katman açılarak ilerliyor. Aslında ilk bölümün başında Catwoman oynadığımız bir bölüm vardı. Onun yalnızca giriş olduğunu düşünüyordum. Fakat görüyoruz ki aslında oyunda iki karakterimiz var ve her ikisini de deneyimleme şansına sahip oluyoruz. Açık konuşmak gerekirse Batman'e alıştığım için böyle hissediyor olabilirim. Catwoman bana daha çeşitli geldi. Daha özenilmiş geldi. Skill'leri, yetenekleri, özellikle mesafe kısaltma yöntemlerindeki orijinal çözümler çok daha tatlı geldi. Neyse bunları zaten en son genel bütün bölümler oyun bittikten sonra değerlendireceğimiz bir videoda konuşuruz. Şimdi tazeyken altını çizmek istedim. Bilmiyorum, inceleyeceğim, araştıracağım. Catwoman için
ikinci bir oyun yapılmış mı? Ayrı bir oyun yapılmış mı? Ona bakacağım. Çünkü ilgimi çekti. Karakterin kontrolleri ve kullandığı skill'ler çok eğlenceliydi. Daha teknik ve daha elastik hissettiriyor. Daha estetik hissettiriyor Batman kontrollerinden. Bunun dışında az önceki sinematiği izlerken de aklıma geldi. Acaba Harley Quinn'le Joker'e özel bir oyun yapılmış mı? Onu da inceleyeceğim. Ona da bakacağım. Çünkü aslında Joker ve Harley Quinn'in perspektifi de çok eğlenceli olabilir. Orada çok farklı bir oyun deneyimi sunabilir bize. İlla Batman'le savaşmasına veya dövüşmesine gerek yok. Karanlık tarafta kendi iç savaşını konu alan bir oyun olabilir, bir şey. Bilmiyorum. Şu an tamamen sallıyorum. Bir de onu kontrol edeceğim. Açıkçası çok iyi gidiyor. İlk bölümden daha keyifliydi bu bölüm benim için. Biraz zorlandım. Özellikle görevin benden isteklerini anlamak ve eyleme geçmek konusunda biraz yetersiz kalıyorum, eksik kalıyorum. Onlara sanırım zamanla hem UI'ya hem oyunun görev verme mekaniğine alışınca hızlandıracağım diye düşünüyorum. Bir de oyunda çok fazla aslında ses var, dış ses var, ek ses var. Hem bölgesel dinleme yapıyor karakter hem de sürekli kenardan, telsizden, telefondan bir yerlerden birilerinin sesi geliyor. O biraz benim için dikkat dağıtıcı oluyor. O bir kapanıyor mu ona bakacağım. Temel oyun ayarlarında yok ama belki modlarla vesaire kapanıyordur. Onu da inceleyeceğim. İkinci bölümü burada bitiriyoruz. Üçüncü bölümde tekrar görüşeceğiz. Eğer buraya kadar izleme nezaketini gösterdiyseniz çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz.